Sarah Baartman, 1789 yılında Güney Afrika'nın Kabe bölgesinde Khoikhoi kabilesine mensup bir ailede dünyaya geldi. Ailesi onun yaşamında önemli bir yer tutuyordu. Babası yerel bir kabile lideriydi ve ailesi geleneksel yaşam tarzlarını sürdürmekteydi. Sarah, ailenin en küçük çocuğu olarak kardeşleriyle birlikte büyüdü. Ailesiyle olan ilişkisi ona güçlü bir kimlik ve toplumsal bağlılık sağladı. Genç yaşta Sarah'nın hayatı köklü bir değişime uğradı. 1181 yılında İngiliz bir tüccar tarafından Avrupa'ya götürüldü. Bu süreç ona ait olan her şeyin, özellikle ailesini ve kültürel bağlarının kopmasına neden oldu. Avrupa'da sergilenen bir merak nesnesi haline gelmesi onun için büyük bir travmaydı. Sarah'nın evlilik hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmamakla birlikte bazı kaynaklar onun gençken bir nişanlısı olduğunu belirtir. Ancak Avrupa'ya götürüldükten sonra bu ilişkilerin hepsi sona erdi. Sarah, hayatının ilerleyen dönemlerinde insanlık dışı muamele ve istismarlarla karşılaştı. Bu nedenle evlilik hayatı ile ilgili pek az şey biliniyor. Sonuç olarak Sarah Baartman'ın ailesi ve evlilik hayatı onun trajik hikayesinin yalnızca bir parçasıdır. Onun yaşamı insanlık tarihinde cinsiyet ve ırkçılığın acımasız yüzünü gösteren bir örnek olarak kalmaktadır. Sarah genç yaşta fiziksel özellikleriyle dikkat çekti. Özellikle vücut yapısı döneminde Avrupa'daki bazı kişiler için ilgi çekici hale gelmişti. Bu özellikleri ona hem bir şöhret hem de bir nesne olma yolunda zemin hazırladı. Bir gösteri sanatçısı olan Hendrik Caesars, Sarah'ı Avrupa'ya götürme teklifinde bulundu. Onun Sarah'ın bedenini sergileyerek para kazanabileceğini düşündü. Bu süreçte Sarah'ın rızasının olup olmadığı tam olarak bilinmemekle birlikte ekonomik koşullar ve kölelik gibi faktörler onu bu duruma itmiş olabilir. Sarah 1181'lerin başında Avrupa'ya getirildi. Burada egzotik bir şov olarak sergilendi. Londra ve Paris gibi şehirlerde insanlar onu görmek için sıraya giriyorlardı. Sarah bir nesne haline getirildi. İnsan olarak değil, sadece fiziksel özelliklerinin sergilendiği bir varlık olarak muamele görüyordu. Sarah, İngiltere'de çeşitli gösterilerde sergilendi. Fiziksel özellikleri, özellikle kalça ve vücut yapısı nedeniyle büyük bir ilgi gördü. Ancak bu ilgi onu bir insan olarak değil, bir nesne olarak değerlendiren bir merakla sınırlıydı. Sarah'ın sergilenmesi dönemin sömürgeci ideolojilerinin bir yansımasıydı. Onun bedenine yönelik ilgi, ırkçı bir bakış açısıyla birleşerek onu egzotik bir varlık olarak nesneleştirdi. Londra'da doğa tarihi sergilerinde ve eğlence mekanlarında sergilendi. İnsan ilgisini çekmek için ona çeşitli kıyafetler giydirildi ve bedeninin belirli kısımları abartılı bir şekilde vurgulandı. Onun sergilenmesi sadece bir gösteri değil, aynı zamanda toplumsal ve bilimsel bir merakın ürünüyken bu durum Sarah'ın insan haklarının ihlali anlamına geliyordu. Onun özeli ve kimliği tamamen tüketim nesnesi haline getirildi. Sergilendiği yerlerde kendisini izleyen kalabalıklara karşı maruz kaldığı cinsiyet ve ırkçı söylemler durumunu daha da acı verici hale getirildi. Sarah bir şov unsuru olarak kullanılırken gerçek insan olduğu unutuldu. Onun varlığı dönemin ırkçılığının ve cinsiyetçiliğinin anlayışının derinlemesine yansımasıydı. Avrupa'da Hottentot Venüs adıyla tanınan Sarah, fiziksel özellikleri nedeniyle insanlık dışı bir sergileme ve istismara maruz kaldı. ...1814'te Sarah Fransa'ya götürüldü. Paris'te dönemin ünlü bilim adamları ve sanatçıları tarafından ilgiyle karşılandı. Ancak bu ilgi onun insan olarak değerinden çok bedenini nesneleştiren bir merakla sınırlıydı. Sarah,
kafeste sergilenen bir hayvan gibi muamele gördü ve bu durum onun insanlık onuruna, kültürel geçmişine ve kimliğine büyük bir hakaret olarak görülebilir. Sara, Paris'te düzenlenen çeşitli sergilerde sık sık vücut özellikleri hakkında tartışmalara maruz kaldı. Bilim insanları onun bedenini inceleyerek ırkçılığa dayalı teoriler geliştirmeye çalıştı. Sara birçok erkek tarafından cinsel obje olarak görüldü ve bu bağlamda istismar edildi. Dönemin erkekleri onun bedenine yönelik cinsiyetçi ve ırkçı bir bakış açısıyla yaklaşarak onu aşağılayıcı bir şekilde kullandılar. Sara kendi kültüründen ve ailesinden koparılmıştı. Bu onun kimliği ve ruhsal sağlığına büyük bir zarar verdi. Kendi toplumunun geleneklerinden, dilinden ve kültürel bağlarından mahrum kalmıştı. Sara'nın bedeni dönemin bazı bilim insanları tarafından ırk ve cinsellik üzerine yapılan çalışmalarda kullanılmıştır. Vücut ölçüleri alınmış ve bu ölçümleri çeşitli bilimsel tezlerde referans olarak gösterilmiştir. Bu durum görüşte bilimsel bir merak olsa da gerçekte derin bir sömürü ve insanlığın onuruna aykırı bir muameleydi. Sarah Baartman'ın bu insanlık dışı muameleye maruz kalmasına rağmen dönemi için önemli bir figür haline geldi. O sadece bir gösteri objesi olarak değil, aynı zamanda cinsiyet, ırk ve insan hakları üzerine tartışmalara da ilham kaynağı oldu. Ne yazık ki 1815 yılında Paris'te yalnız ve çaresiz bir şekilde 26 yaşında hayatını kaybetti. Baartman 1815 yılında hayatını kaybettikten sonra trajik hikayesi daha da derinleşti. Ölümünden sonra Paris'te bir müzede bilimsel araştırmalar amacıyla bedeni üzerinde çirkin bir istismar gerçekleştirildi. Bu süreç dönemin cinsiyetçi ve ırkçı bakış açılarını çarpıcı bir şekilde yansıtırken aynı zamanda insanlık onuruna karşı işlenmiş bir suç olarak da değerlendirilmektedir. Sara'nın bedenine yapılan işlemler onun ölümünden sonra bir fosil gibi ele alınmasını içeriyordu. Uzmanlar onun bedenini incelemek için bir otopsi gerçekleştirdiler ve ardından vücudu çeşitli parçalar halinde mumyalanarak sergilendi. Bu işlem onun ruhunun ve insanlığının tamamen göz ardı edilerek bir nesne olarak değerlendirilmesini pekiştirdi. Sara'nın cinsel özellikleri, özellikle büyük kalçaları ve göğüsleri, vajinası bilimsel araştırmaların odak noktası haline geldi. Onun bedeninin bu şekilde nesneleştirilmesi dönemin cinsiyetçilik ve ırkçılık anlayışının bir yansımasıydı. Müzede Sara'nın bedeninin yanı sıra onunla ilgili çeşitli bilimsel açıklamalar da sergilendi. Bu açıklamalar genellikle dönemin ön yargılı bakış açılarını yansıtarak onun vücudunu sanki bir deney malzemesiymiş gibi sundu. İzleyicilere Sara'nın bedeninin garip ve egzotik özellikleri hakkında bilgi verildi. Bu da onun bir tür merak nesnesi haline getirildi. Sara'nın hayatı ve ölümü sadece bir sergi nesnesi olarak değil, aynı zamanda insan tarihindeki derin yaraları açığa çıkaran bir durum olarak da değerlendirilmektedir. Müzede sergilenen bu tür bir yaklaşım, insanların onu izlemek için akın etmesine neden oldu. Ancak izleyicilerin çoğu onun bir insan olduğunu ve yaşadığı acıları düşünmeden sadece bir nesne olarak algıladı. Bu durum onu daha da derin bir nesneleştirme sürecine soktu. Sarah Baartman'ın kalıntıları 19. yüzyıl boyunca birçok kişi tarafından merakla incelendiği ve izlenildiği, hatta bazı dönemlerde onun sergilendiği müze birçok insanın eğlencesi ve egzotik deneyiminin arayışı için bir yer haline geldi. Bu sergileme onun kimliğini, kişiliğini ve insanlığını tamamen silen, onurunu ayaklar altına alan bir muameleydi. Yıllar sonra bu durum insan tarihinin bir utancı olarak anılmaya başlandı. Sarah Baartman'a yazılan şiirler, onun yaşamı ve yaşadığı acılar üzerine derin bir düşünce ve duygu katmanı eklemiştir. Şiirlerin sayesinde Sarah Baartman'ın hikayesinin daha geniş kitlelerce duyulmasına ve anlaşılmasına yardımcı oldu. Özellikle genç nesiller arasında tarihsel olaylar hakkında bir farkındalık yarattı. Bu da insanların sömürgecilik ve onun sonuçları hakkında daha fazla bilgi edinmelerine yol açtı. Şiirler yalnızca Sarah Baartman için değil, diğer sömürge kurbanları için de adalet taleplerini gündeme getirdi.
İnsanlar geçmişte yaşanan haksızlıkların kabul edilmesi ve onarıcı adalet sağlanması gerektiği konusunda seslerini yükseltmeye başladı. 1994'te Nelson Mandela'nın liderliğindeki yeni hükümet geçmişte yaşanan insanlık dışı muameleleri düzeltme çabalarının bir parçası olarak Sara'nın kalıntılarının geri verilmesi için resmi girişimlerde bulundu. 1999 yılında Fransız hükümeti Sarah Baartman'ın kalıntılarını Güney Afrika'ya iade etme kararı aldı. Paris'te yapılan resmi bir törenle onun kalıntıları Güney Afrika'ya geri gönderildi. 2002 yılında Baartman'ın kalıntıları Güney Afrika'ya ulaştığında geniş kapsamlı bir anma töreni düzenlendi. Bu törende sadece Sarah'ın hatırası anılmakla kalmadı, aynı zamanda tarihte benzer muamelelere maruz kalan tüm insanların anısına da saygı duruşunda bulunuldu. Törende Sarah'ın bedeninin geri dönüşü, onun yaşadığı acıların tanınması ve insan onuruna yapılan ihlallerin bir daha yaşanmaması için bir adım olarak değerlendirildi. Sarah Baartman'ın kalıntılarının geri dönüşü, onun için değil tüm sömürge tarihinin mağdurları için bir adalet ve onur meselesi olarak önem taşıyordu. Onun hikayesi insanlık tarihinin karanlık dönemlerine bir ışık tutarken insan hakları ve onur konusunda da devam eden mücadelenin bir sembolü haline geldi. Bugün Sarah Baartman'ın yaşamı ve onun üzerinde geçen tarihsel süreç hakkında bir yolculuğa çıktık. Onun hikayesi sadece bir bireyin trajedisi değil, aynı zamanda sömürgecilik, ırkçılık ve insan hakları ihlalleri konusunda derin bir sorgulamanın başlangıcıdır. Baartman yaşadığı acılara rağmen günümüzde hala güçlü bir sembol olarak anılmaktadır. Unutmayalım ki geçmişten ders almak, adalet arayışımızı güçlendirmek için çok önemlidir. Sarah Baartman'ın hikayesinde ve ona yazılan şiirlerin toplumsal adalet arayışına katkı sağladığını görmekteyiz. Onun yaşamı sadece bir tarih dersi değil, aynı zamanda bizlere insan olmanın ve birbirimize saygı duymanın önemini hatırlatıyor. Eğer bu video hoşuna gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.